İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı Devleti durmadı. Balkanları birer birer kendi hakimiyetine aldı. Ardından Macaristan'ın büyük bölümü ele geçirildi. Avrupa'nın doğusundaki birçok güç Osmanlı ordularının karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. 17. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline gelmişti. Artık gözler Avrupa'nın kalbine çevrilmişti. Bu yolun üzerinde ise tek bir şehir duruyordu. Günümüzde Avusturya'nın başkenti olarak bildiğimiz bu şehir, o dönemde Orta Avrupa'nın en önemli merkezlerinden biriydi. Ticaret yollarını kontrol ediyor, Habsburg hanedanının gücünü temsil ediyor ve Avrupa'nın doğudan gelebilecek saldırılara karşı en önemli savunma noktalarından biri olarak görülüyordu. Viyana'nın düşmesi yalnızca bir şehrin kaybedilmesi anlamına gelmeyecekti. Bu durum Avrupa'nın siyasi dengelerini tamamen değiştirebilirdi. 1683 yılında Osmanlı ordusunun başında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bulunuyordu. Büyük bir zafer kazanmak ve Osmanlı tarihine adını yazdırmak istiyordu. Yaz aylarında yüz binlerce askerden oluşan Osmanlı ordusu batıya doğru ilerlemeye başladı. Aylar süren yürüyüşün ardından hedefe ulaşıldı. Temmuz ayında Viyana kuşatma altına alındı. Şehir surlarının arkasında ise sayıca çok daha küçük bir garnizon vardı. Savunmanın başında Ernst Rüdiger von Starhemberg bulunuyordu. Viyanalıların bildiği bir şey vardı. Tek başlarına Osmanlı ordusunu durdurmaları mümkün değildi. Yapmaları gereken şey zamanı oynamaktı. Ne kadar uzun dayanabilirlerse Avrupa'dan yardım gelme ihtimali o kadar artacaktı. Osmanlılar ise bunun farkındaydı. Bu nedenle kuşatma başladığı andan itibaren şehrin savunma hatları yoğun bombardıman altına alındı. Toplar günlerce ateş etti. Bazı surlar hasar gördü ancak Viyana'nın savunması beklenenden daha güçlü çıktı. Şehrin kalın duvarları ve savunma sistemleri saldırıları yavaşlatıyordu. Kara Mustafa Paşa yeni bir yöntem uygulanmasını emretti. Osmanlı mühendisleri surların altına tüneller kazmaya başladı. Amaç, duvarların altına patlayıcı yerleştirerek savunmayı içeriden çökertmekti. Bir süre sonra yer altında görünmeyen başka bir savaş başladı. Viyanalı askerler kazılan tünelleri fark etmişlerdi. Onlar da karşı tüneller açıyor, Osmanlıların ilerleyişini durdurmaya çalışıyordu. Karanlık, dar ve havasız koridorlarda iki taraf ölümcül bir mücadele veriyordu. Bazı bölgelerde patlamalar yaşandı, surların belirli bölümleri çöktü, şehir giderek daha büyük bir baskı altında kalıyordu. O günlerde birçok kişi Viyana'nın düşmesinin artık an meselesi olduğunu düşünüyordu. Fakat kuşatma devam ederken Avrupa'da boş durmuyordu. Lehistan Kralı Can Sobieski öncülüğünde büyük bir yardım ordusu oluşturuldu. Kutsal Roma İmparatorluğu'na bağlı birlikler, Alman prenslikleri ve Leh kuvvetleri aynı hedef için bir araya geldi. Ve sonunda Eylül ayına gelindiğinde yardım ordusu şehrin yakınlarına ulaşmıştı. Osmanlı ordusu haftalardır kuşatmayı sürdürüyordu. Askerler yorulmuştu. Zaman ise Osmanlıların aleyhine işlemeye başlamıştı. 12 Eylül 1683 sabahı beklenen savaş başladı. Kahlenberg Tepesi çevresinde iki büyük ordu karşı karşıya geldi. Sabahın ilk saatlerinde çatışmalar başladı. İlk başta Osmanlı birlikleri direnmeyi başardı. Ancak gün ilerledikçe Avrupa ordusunun baskısı artıyordu. Öğleden sonra savaşın kaderini değiştiren olay yaşandı. Can Sobieski komutasındaki ağır süvari birlikleri saldırıya geçti. Binlerce süvari tepelerden aşağı inerek Osmanlı hatlarına yöneldi. Bu hücum, tarihin en büyük süvari saldırılarından biri olarak kabul edilir. Osmanlı ordusu baskı altında kalmaya başladı. Hatlar çözülüyor, birlikler geri çekiliyordu. Kısa süre sonra kuşatmanın sürdürülmesi imkansız hale geldi. Kara Mustafa Paşa geri çekilme emri verdi. Böylece Viyana kurtulmuş oldu. Peki Osmanlı neden başarısız oldu? Tarihçiler bu soruya farklı cevaplar verse de birkaç neden öne çıkıyor. İlk olarak kuşatma beklenenden uzun sürdü. Şehir düşürülemediği her gün Avrupa'nın yardım hazırlıkları için zaman kazandırdı. İkinci olarak yardım ordusunun büyüklüğü ve etkisi yeterince hesaba katılmadı. Ve son olarak Osmanlı ordusu haftalar süren kuşatma nedeniyle ciddi şekilde yıpranmıştı. 1683 yılında Viyana'nın düşmemesi yalnızca bir askeri başarı olarak görülmez. Birçok tarihçi bu olayı Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul eder. Çünkü bu savaşın ardından Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki ilerleyişi durdu ve güç dengeleri yavaş yavaş değişmeye başladı. Bugün Viyana sokaklarında gezen insanlar için bu olay uzak bir tarih olabilir. Ancak 1683 yılında yaşananlar yalnızca bir şehrin kaderini değil, bir kıtanın geleceğini de etkiledi.
Belki de bu yüzden Viyana, tarihin en önemli kuşatmalarından biri olarak hatırlanmaya devam ediyor. Peki sizce Viyana düşseydi, Avrupa'nın tarihi nasıl değişirdi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.